Bastırılmış insan potansiyeli, yaşanmamış hayatlar, ifade edilememiş yaratıcılık, yutulmuş öfke ve reddedilmiş bütün o ıvır zıvır. Bunlar sistemde yok olmaz. Termodinamiğin temel yasası gereği biliyorsun form değiştirir. Bu dönüşüm hücresel, nörolojik ve nihayetinde kolektif boyutta yıkıcı bir anomali zinciri yaratır. Beyin sürekli bir şekilde elektromanyetik alan üretir. Sağlıklı bir zihinde bu frekans yayılımları eliptik, bütüncül ve uyumludur. Ancak yoğun şekilde bastırılmış enerjiler alt sinir sisteminden beyne doğru kontrolsüzce sıçradığında nöral ağlarda devasa bir saçılma yaşanır. Beynin sol ve sağ yarım küreleri düşünceyi işlerken birbirlerini zıt yönlere doğru çekiştirirler. Gelişmiş elektroensefalografi haritalamalarında şakaklardan frontal lobdan dışarı doğru fırlayan asimetrik, şiddetli enerji saçılmaları olaraktan gözlemlenir. Kadim öğretilerde insanın sağlıklı orik alanı toroidal olarak tanımlanır. Beyin yarımküreleri arasındaki bu şiddetli kutuplaşma toroidal alanın tepe noktasında fiziksel bir yırtılma yaratır. Bu yırtılan oradan dışarı fışkıran kaotik enerji bir çift boynuz gibi görünür. Boynuz zihnin iki farklı gerçeklik tarafından aynı anda şiddetle çekiştirilmesinin geometrik dışa vurumudur. İfade edilemeyen her yoğun enerji bedenin en alt noktalarına kadar itilir ve burada kronik hücresel strese neden olur. Kuantum biyolojisi seviyesinde bu durum devasa bir biliyorsun bizim meşhur serbest radikal fırtınası yaratır. Biliyorsun ki serbest radikaller yörüngesinde elektron eksiği bulunan agresif moleküllerdir. Ve sürekli bir şekilde başka hücrelerden elektron çalmaya çalışırlar. Biliyorsun Pompa adlı eserimizde ya da en azından şöyle diyelim Pompa kapak fotoğraflı eserimizde Şizoid İkilem adlı eserimizde bunu biraz anlatmıştık. Kuyruk sokumu bölgesinde biriken bu milyarlarca aç molekül o bölgede kaotik, ağır ve kişiyi aşağı doğru çeken yoğun bir biyomanyetik girdabı oluşturur. Evrimsel süreçte tabi bedenin evrimsel sürecinde körelmiş olan bu fiziksel kuyruğumuzun phantom enerjisi bu bölgede hala aktiftir. Kök çakra diye tabir edilen o bölgede sıkışan bu enerji, bu serbest radikal ağırlığı kişinin yaşam enerjisini yukarı doğru taşımasını engeller. Bunun yerine bu enerji yerin merkezine doğru ağır bir titreşim neksusu örer. Kişinin arkasından yeryüzüne sarkan, onu karanlığa ve dünyanın manyetizmasına kilitleyen, zincirleyen bu yoğun frekans dokusu mitolojideki ya da biliyorsun o efsanelerdeki şeytanın kuyruğu ş'sinin tam karşılığıdır. Gerçek karşılığıdır. Bu bir ceza değil, bedenin serbest radikaller yükünden dolayı infilak etmemek için kurduğu çaresiz bir paratoner mekanizmasıdır. Evet, bu konuda şimdilik kısaca bu kadar. Devam edeceğiz yine böyle. Sen yapacağını biliyorsun. Bu hatta tarafsız tarafta, belki ortalarda bir yerlerde arafta, kim bilebilir belki Alice'in Harikalar Diyarında, ama en önemlisi mertlik diyarında kalmaya devam et. Etki sonunda seni huzursuz eden o kayıp parçaların bulunsun. Nihayetinde gönlün huzurla dolsun. Selamlar, sevgiler.